Bir tarafta İtalya Başbakanına çekil şuradan ben hallederim diyebilecek kadar güçlü ve büyük bir aile. Diğer tarafta da sabah fabrikaya gitmek için onların ürettiği o ucuz arabalara binen binlerce İtalyan işçi. 1899'da Torino'da doğduğunda kimse onun böylesine büyüyüp Dede Korkut'un Basat ile Tepegöz hikayesindeki obaya saldırıp onu yok etmeye çalışan Tepegöz'e dönüşeceğini tahmin etmemiştir bence. Kurulduktan bir süre sonra İtalya'nın kendisine dönüştü bu marka. Sonra çatısında kocaman bir test pisti olan Lingotto fabrikasını kurdular. Bizim sokaklarımızı bile fethettiler. Şahinler, Muratlar, Kartal, Doğan, her efsanenin karanlık bir yüzü de vardır biliyorsunuz. Bu marka yıllar içinde diğer markaları yiye büyüyerek büyük bir holdinge, Chrysler'i yiyerek FCA'ya ve en sonunda otomotiv sektörünün yel beğenine dönüşerek Stellantis'e kadar gelindi. Demin Tepegöz dedim ama yel beğen çok daha güzel oturuyor bu markaya. Efsanesine göre insan ve atları hatta ay ve güneşi bile yiyerek ay tutulmasına falan neden olur ve yedikçe büyür. Çok başlı bir ejderha olarak tasvir edilir. Bugün romantizm falan yok maalesef dostlar, gördüğünüz üzere. Bugün bir markanın köklerini unutup kapitalizmin soğuk ve ruhsuz bir oburuna dönüşme hikayesi var daha çok. Çayınız, kahveniz hazırsa hadi başlayalım. Sene 1989, 11 Temmuz. İtalya'nın kuzeyindeki sanayi şehri Torino'dayız. Aristokrasi ve burjuvazinin buluşma noktalarından olan Palazzo Briciarizio binası. İçeride dönemin aristokratları, bankacıları, para babaları porolarını yakmışlar, almışlar ellerine bardaklarını, deri koltuklara gömülmüşler, hararetle bir şey tartışıyorlar. Şu yeni popüler olan kendi kendine giden at arabası denilen oyuncaklardan üretip satmak. Konuştular, tartıştılar ve 11 Temmuz'da şirketlerini kurdular. Società Anonima Fabbrica Italiana Automobili Torino. Ağız dolusu olan bu uzun ismi daha sonra alıp baş harflerini birleştirdiler ve ortaya o marka çıktı. Fiat. Fiat'ın Latince çevrimine baktığınızda olsun gibi bir emir kipine denk geliyor. Çok otoriter bir kelimedir. En bilinen örneği İncil'deki Fiat Lux, yani ışık olsun demek. Kuruculardan biri olan Giovanni Agnelli'nin, ki kendisi eski süvari subayıdır, ilerleyen yıllarda bu adamın yapacakları düşünülünce ismin manası çok manidar oluyor. Başta sadece baş harfleri birleştirip ortaya çıkmıştı bu kısaltma. Ama sonra bazı kaynaklara göre kuruculardan aristokrat Emanuela veya dönemin başka bazı kaynaklarına göre de mühendis Aristide Faccioli Latince manasını fark edince bunu pazarlama stratejisi olarak da kullanmaya karar verdiler. İlk yıllarda araba denilen şey sokakta yürüyen sıradan bir insan için bildiğin bilim kurguydu. Hatta aynı yıl döneminin ünlü ve popüler dergilerinden Literary Digest bu atsız arabalar asla bisikletler kadar yaygın olamayacaklar diye yazmıştı. Öyle bir dönem yani. Sadece asiller ve zenginler için bozulan ve gürültülü bir oyuncak olarak görülüyorlardı. Fiat o dönem ürettiği ilk araba olan 4.2 beygir güç üreten 3.5 HP modeli de bildiğin 679 cc'lik 800 devir çeviren 2 silindirli ve 4 zamanlı bir motora sahip faytondan hallice bir arabaydı. Dipnot bu arada. O zamanlar tabi bu 4 zamanlı sistemin adı Ottocycle'dı. Otto döngüsü. Neyse. 1900'e kadar bu arabadan toplam 24 adet ürettiler. Bazı yerlerde prototiplerle beraber 26 deniliyor gerçi. Toplam 35 çalışanları vardı o zamanlar Fiat'ın. Kaportası ahşaptan, camları olmayan, direksiyon simidi bile icat edilmediğinden dolayı bir çubukla yönlendirdiğim bir arabaydı işte. O markanın kurulma aşamasındaki eski subay Giovanni Agnelli tam bir acımasız kapitalist bir soyluydu. Şirketin ilk yıllarında yönetim kurulunda sürekli bir kavga dönerdi. Kimi çıkıp lüks araba yapmak istediğini söylüyordu. Kimi ise yarış arabası. Agnelli ise ayağa kalkıp herkesi tek bir hareketle susturdu. 1906 yılında Milan borsasında halka açıldılar ve Agnelli hisse senetleri üzerinden yaptığı zekice ama bazı tarihçilere göre karanlık borsa hamleleriyle diğer ortakların hisselerini teker teker yuttu yelbeğen hesabı. Dur, daha yeni başlıyoruz. Ortada çok ortaklı şirket falan kalmamıştı. Agnelli Fiat'ın tek ve mutlak hakimi olup diktatörlüğünü ilan etmişti. Hatta fabrikada çalışanlar greve gidince dönemin İtalya Başbakanı olan Giovanni Giolitti'ye gidip askeri bir müdahale ile durumun halledilmesini bile istemişti. Askeri. Giolitti yanaşmadı tabi bu arada. Neyse. Agnelli gözlerini okyanusun ötesine dikmişti. Avrupa'daki diğer butik markalar onun rakibi falan olamazlardı. O daha
daha çok Amerika'daki Henry Ford'un kurduğu seri üretim bantlarına bakıp diş biliyordu. Bir iki özel veya lüks araba yaparak hayalindeki imparatorluğa ulaşamazdı. Onun için daha çok bol miktarda satabileceği tek bir arabada olduğunu fark etmişti. Ama tabi Agnelli'nin hayalini gerçekleştirmesini sağlayacak şey arabalardan çok Avrupa'nın üstüne çöken başka bir karanlık olacaktı. Birinci Dünya Savaşı. Savaşlar halklar için ölüm, fedakarlık demektir. Ancak bazı sanayiciler onu bir sıçrama tahtası olarak görür. 1914'te savaş patladığında Fiat İtalyan ordusu ile birlikte müttefik devletlerin de en büyük tedarikçisi haline geldi. Araba üretimini durdurup yerine kamyonlar, cephe ambulansları, traktörler, denizaltı motorları, hatta savaş uçakları ve makineli tüfekler üretmeye başladılar. Giovanni Agnelli savaşın yarattığı bu sonu gelmeyen talebi dibine kadar kullandı. Savaş bittiğinde Fiat İtalyan ekonomisinin bir numaralı motoru olan bir sanayi canavarıydı. Kan ve barut Fiat'ın kasalarını ağzına kadar doldurmuştu. Bu dönemde cebi tıka basa dolu olan Agnelli de o hep hayalini kurduğu vizyonu Torino'nun göbeğine bir anıt gibi dikmek istedi. Amerika'daki Ford fabrikalarını 3 kez gezip inceledikten sonra 1916'da inşasına başladığı ve 1923 yılında resmi olarak açılıp tamamen bitmesi de 1926 yılını bulan o kocaman Lingotto fabrikasını kurdurttu. Dönemin İtalya kralı 3. Vittorio Emanuele'nin gelip açılışını yaptığı Lingotto'yu öyle sıradan 4 duvar çatısı saçtan bir sanayi atölyesi falan sanmayın ha. Burası 5 katlı, 2 tane birbirine paralel 500 metre uzunluğunda dev gibi bir yerleşkeydi. Verimlilik harikasıydı bina. Zemin kattan ham madde ve çelik giriyor. Yüzlerce işçinin ter döktüğü üretim bantlarında araç her katta birleşe şekillenerek yukarıya doğru çıkıyordu. Birinci katta birleşiyor, ikinci katta motor takılıyor, dördüncü katta boyanıyor, beşinci katta artık hazır hale geliyordu. Ama asansörle falan inmiyordu tabi bu arabalar aşağı. Bu binanın bir başka delilik işi eseri ise çatısıydı. Hani demiştim ya, 2 tane birbirine tam paralel 2 tane 500 metre uzunluğunda yerleşke diye. Bu iki bina birbirlerine uçlardan yarım daire şeklinde birleşiyordu. Nereye geldiğimi anladınız değil mi? Uçlar eğimli virajlara sahipti ve 1 kilometre uzunluğunda oval bir test pistiydi. Çatıda. Yukarı çıkan tüm arabalar burada test ediliyordu. Her şey tamamsa da kenarlardaki spiral rampadan aşağıya doğru iniyorlardı. Agnelli bu bina ile artık Avrupa, biz artık en büyük ve en modern sanayi devlerinden biriyiz diye bağırıyordu. Sadece bu fabrikada toplamda yaklaşık 12.500 kişi çalışıyordu. 12.000 mavi yakalı, 500 de beyaz yakalı. Bahsetmeyi unuttum. 1923 yılında Benito Mussolini tarafından Agnelli Ulusal Faşist Partisi'nin senatörü yapılmıştı. Artık Agnelli ailesi İtalya içinde basit bir zenginden öte İtalya'nın kaderini belirleyen, siyasetini dizayn eden, bankaları kontrol eden, ülkenin en büyük gazetesi La Stampa'yı satın alan ve hatta futbolu bile domine etmek için 1923 yılında gidip Juventus'u bile bünyesine katan taçsız bir İtalyan kraliyet ailesine dönüştüler. Devlet içinde devlet olmaya doğru yürüyorlardı. Agnelli'nin başına bunlar gelirken Lingotto fabrikasında haftanın 6 günü günde 10 saat kan ter içinde çalışan işçiler ise hiç mutlu değillerdi. Çalışma şartları ağır, maaşlar ise düşüktü. Adamlar her gün 1001 emekle ürettikleri o arabaları satın alacak paraya sahip değildiler. Sokaktaki insanlar hala bisiklete, tramvaya falan biniyordu. İşçi sınıfında grevler, ayaklanmalar ve komünist hareketler filizlenmeye başlamıştı. Fokur fokurdu İtalya, anlayacağınız. Burada da sonra hem işçilerin öfkesini dindirmek hem de İtalya'yı tam manasıyla kontrol altına almak isteyen Benito Mussolini daha sonra 1934 yılında Almanya'daki mevkidaşının da ondan ilham alıp Ferdinand Porsche'ye vereceği görevin bir benzerini Giovanni Agnelli ile konuşup ona verdi. 5.000 lireti geçmeyecek sıradan bir İtalyan işçisinin satın alabileceği bir araba yapacaksın. 5.000 liret o dönem için şu zamanın 5.400 eurosu gibi bir şeydi. Yönetim kurulu bu fiyatla araba üretmenin imkansız olduğunu düşünüyordu ama el mahkum. Bunlar da o görevi o zamanlar 29 yaşında olan ve asıl olarak havacılık eğitimi almış genç bir mühendise verdiler. Dante Giacosa. Çocuk da elindeki kısıtlı bütçeyle mecburen her şeyi küçülttü ve basitleştirdi. Motoru da ön aksın iyice önüne yerleştirdi. O kadar ki radyatör için yer kalmayınca tutup motorun arkasına koydu. Ama bu sayede arabanın burnu aerodinamik bir şekilde aşağıya doğru eğilebildi. Giacosa arabayı her şeyden kısarak üretmeyi başardı. Ancak 1936'da araç satışa çıktığında fiyatı yine de 5.000 lirette tutulamadı. Yüksek maliyetler ve vergilerle baz modeli 8.900
900 üstü açılan modeli ise 9700 lireti buldu. Ve 1936 yılında o ikonik araç ortaya çıktı. Fiat 500. Ama tabii halk ona böyle demedi. O dönemlerde yeni popüler olan bir karakter adıyla hitap etmeye başladılar. Topolino. Yani Mickey Mouse'un İtalya'da bilinen adı. Topolino 569 cc'lik 13 beygir üreten minnak 4 silindirli bir motora sahipti. Son hızı 85 kilometreydi. Ama o zamanlar hiç daha önce kendi arabasına binmemiş insanlar için müthiş bir hızdı bu. Topolino toplamda 500 binden fazla sattı. Ama bu rüzgar çok kısa sürdü. 1939'da 2. Dünya Savaşı patlak verdi. İlk savaşta paraya para demeyen Fiat bu kez tam bir yıkımla tanışmak üzereydi. Mussolini'nin savaşa girmesiyle İtalya müttefik devletlerin hedefi oldu. Amerikan ve İngiliz bombardıman uçakları Lingotto'yu ve daha yeni 1939'da açılan Mirafiori fabrikasını deli gibi bombalıyordu. Fiat çünkü yine devleti için CR-42 Falco ve daha sonra G-55 gibi savaş uçakları, hafif tanklar, zırhlılar falan yapıyordu. Banklar durdu haliyle. 1945'te savaş bittiğinde İtalya harabeye dönmüştü. Hatta aynı yıl 16 Aralık 1945'te bu imparatorluğun kurucusu Giovanni Agnelli hayata gözlerini yumdu. Şirketin yönetimi ise Vittorio Valletta'ya ve daha sonra da Agnelli'nin sosyete dergilerinden düşmeyen genç torunu Gianni Agnelli'ye kaldı. Bu arada dipnot, büyük baba Giovanni Agnelli ölmeden hemen önce o dönem 24 yaşında olan torunu Gianni Agnelli'ye şu nasihatı verir. Hemen Fiat'ın yönetim koltuğuna oturup hayatını tüketme. Git önce hayatın tadını çıkar. Dünyayı gez. Gianni de büyüğünün sözünü dinleyip 1945'te yönetimi profesör lakaplı Vittorio Valletta'ya bıraktı. Kendisi de 1966 yılına kadar Avrupa sosyetesinin popüler playboy figürlerinden biri olarak gününü gün eder. Neyse. 1950'lere gelindiğinde ise İtalya kan ağlamaya ama bir taraftan da işleri toparlamaya ve küllerinden doğmaya, yani şu 1963'e kadar sürecek olan Il Boom Economico Italiano denilen İtalyan ekonomik mucizesini yaşamaya başlıyordu. Vespa gibi scooterlar iyiden iyiye popülerlik kazanmıştı ama insanlar artık yavaş yavaş başlarında da bir çatı olsun, ailemle de bir yerlere gidebileyim dedikleri araçlar istiyorlardı. CEO Valletta yine eski dostu mühendis Dante Giacosa'yı aradı. Topolino'dan daha ucuz ve daha az saç kullanan, pratik ve bol bol üretebileceğimiz bir şey lazım bize dedi. Giacosa önce 1955'te arkadan motorlu Fiat 600'ü yaptı. Ancak bu da yetmedi. İtalyan işçisinin daha da ucuzuna ihtiyacı vardı. Sonra Fiat'ın asıl efsanelerinden biri olan Fiat Nuova 500 1957 yılında ortaya çıktı. Giacosa bu sefer de motoru arkaya aldı. Su soğutma sistemini masraflı ve ağır bulduğu için de havayla soğuyan 479 cc'lik çift silindirli minnak bir motor tasarladı. Araba 470 kilogram ağırlığındaydı sadece. Geriye doğru açılan Suicide Doors denilen kapıları vardı. Çatısı da komple brandadan yapılmıştı. Şirket de bunu güneşli İtalya günlerinde üstünü açarsınız diye pazarlamaya başlamıştı. Ama tabii ki asıl sebebi tavan için çelik saç kullanmaktan tasarruf etmek ve içerideki yankılanmayı azaltmaktı. Araba İtalya'nın o daracık Arnavut kaldırımlı o eski sokaklar için biçilmiş kaftandı. Herkes bu arabayı alıp kullanmaya başladı. Bazen içine 4-5 kişi doluşup hafta sonları gezmeye veya denize falan gitmeye başladılar. Almanlar için Beetle, İngilizler için Mini Cooper neyse Fiat 500 de İtalyanlar için o oldu. Bu araba toplamda 3.8 milyon adet üretildi. Nuova 500'ün başarısı Fiat'ı iyiden iyiye büyütmüştü. Küresel bir boyuta ulaşmıştı. Agnelli ailesi artık Avrupa'ya sığamıyordu ve onlar da aldılar ellerini dünya haritasını göz gezdirmeye başladılar. 1968'de Vehbi Koç ile masaya oturup Bursa'da Tofaş'ı kurdular. 1971'de banktan Murat indi. Peşinden Şahin, Doğan, Kartal derken Türkiye sokaklarında Fiat esintisi dolaşmaya başladı. Ama burada bir fren yapmak istiyorum dostlar. Çünkü kim ne derse desin Tofaş öyle Fiat hikayesinin içinde harcanmayacak kadar önemli, bizden ve değerli bir marka. Hiç burada harcamaya niyetim yok. Ona ayrı bir video yapmak istiyorum. Eğer siz de isterseniz yorumlarda bekliyorum Tofaş yazmanızı. Neyse, şimdi hikayemize geri dönelim. 90'ların sonu 2000'lerin başı gelirken hep dediğimiz gibi dünya ile birlikte otomotiv sektörü de değişiyordu. Fiat da kuruluşundan beri yaşadığı en çaresiz dönemlerden birinin içindeydi. Neredeyse iflasın eşiğine gelmişlerdi. Kalite sorunları, kötü yönetim, değişen pazar dinamikleri ve her geçen gün gitgide büyüyen rakipleri Fiat'ı köşeye sıkıştırmıştı. Şirket sürekli hanesine zarar yazıyor. Agnelli ailesinin asırlı, gururlu ismi de otomotiv tarihinin mezarlığına doğru tepetaklak yuvarlanıyordu. Çünkü o zaman
zamana kadar Fiat sürekli devletten destek alıyordu ve bu yıllarda bu destek kesilmişti. Bu felaket senaryosunun ortasında Agnelli ailesi kurtarıcı rolünde birilerini aramaya başladı. Sonra bir adam buldular. İtalya Kanada kırması, otomotiv sektöründe adı sanı pek duyulmamış ama rakamlarla konuşmayı çok iyi bilen Sergio Marchionne. CEO koltuğunu oturttukları bu adam o klasik yönetici tiplemelerinden değildi. Adamın sürekli gömleğinin üstüne giydiği o siyah kazağı hiç çıkmazdı. Kravat falan takmazdı. Tam bir hesap uzmanıydı bu adam. Şirketin içine girdi ve Fiat'ı kanuya bağlayan bürokrasinin kökünü kazıdı acımadan. Zarar eden yerleri teker teker tespit etti ve Fiat'ın hayatta kalması için tek yolun bir tekel olması gerektiğini fark etti. Romantizm falan bitmişti artık. Marchionne artık olaya sadece hayatta kalma stratejisi olarak bakıyordu. Ve sonra 2008 yılı geldi ve küresel finans krizi patlak verdi. Otomotiv dünyasının büyükleri teker teker bitmeye başlamıştı. Marchionne bu krizi bir fırsata çevirmeye karar verdi. Gözünü çevirip Amerika'daki batmanın eşiğine gelen General Motors ve Ford ile birlikte Amerika'daki 3. otomotiv devinden biri olan Chrysler'ı gördü. O zamanlar Chrysler'in sahibi olan Cerberus Sermaye grubu şirketi elden çıkarmak için fırsat kolluyordu. Marchionne de Amerikan hükümetiyle yani zamanının Obama yönetimiyle masaya oturdu. Planı basitti ama çok zekiceydi. Fiat Chrysler'in hisselerini alıp karşılığında da Fiat'ın elinin en kuvvetli olduğu şeyi verecekti. Küçük, yakıt tasarruflu, modern İtalyan motor teknolojilerini Chrysler'e verecekti. Amerika'nın o büyük şasilerine İtalyan ruhunu verip karşılığında da Amerikan pazarının kapıları Fiat için sonuna kadar açılacaktı. Bir şekilde adam hükümeti ikna etti ve 2009'da Fiat Chrysler'in %20'lik ilk kısmını yuttu. Yuttu demişken Fiat'ın geçmişte yuttuğu diğer markaları da bir söyleyelim burada. 68 ya da 69'da Lancia ile başladı ilk. Hemen peşinden yine 69'da Ferrari'yi hüpletti. Ferrari hafif şişkinlik yapınca biraz bekledi ve 17 yıl sonra 1986 yılında da Alfa Romeo'yu çatır çatır yedi. Sonra 89'da Maserati'nin bir kısmını kopardı. Sonra da 93'te tamamını mideye indirdi. 2009'da da Chrysler ile birlikte tek seferde Jeep, Dodge, Ram ve Motor'u tek lokmada yedi. Ellerindeki markaları bir düşünün şu an ne haldeler. Neyse konumuza dönelim. Dediğim gibi ilk olarak 2009'da %20'yi hüpletti. Ama bu sadece başlangıçtı. Marchionne Chrysler'in yönetimini tamamen temizledi. Fiat'ın mühendisliğini Amerikan fabrikalarına soktu ve Chrysler'in kasasındaki parayı da Fiat'ı Avrupa'da kurtarmak için kullanmaya başladı. 2014 yılı geldiğinde Marchionne Chrysler'in tüm hisselerini almıştı ve tek bir çatı altında birleşti bu iki şirket. Fiat Chrysler Automobiles yani FCA. Yani birleşti diyorum da anladınız siz işte olayı çaktırma. Neyse. Marchionne bu birleşmeyi ilk başta hayatta kalmak için yapmak istese de FCA'in kasasına milyarlarca dolar indirecek büyük bir pazarlama makinesine dönüştürdü. Jeep markası kalitesinden ödün vererek pazarını büyütmeye başladı ve Ram kamyonetleri de Amerikan pazarına neredeyse bir krala dönüştü. Artık tamamen para odaklı, hisse senetlerinden kafasını kaldırmayan, maliyet kısmı diye kafayı kırmış buz gibi bir küresel holdinge dönüşmüştü. Marchionne FCA'in kasasına belki milyarlarca dolar soktu sokmasına ama bu sırada da kendisiyle birlikte elinin altındaki birçok markayı da eski imajından çok uzaklaştırdı taşıdı. Ar-Ge yatırımları aşırı düşük seviyelere geriledi. Fiat'ın o eski harika modelleri Tipo, Uno, Palio, Punto, Brava hatta Tempra ve Coupe modellerini bitirip onların yerine daha fazla kar getirecek ve çok daha uyguna satabilecekleri modellere odaklandılar. Marchionne şirketi yaşatayım derken aslında onun ruhunu katletmişti. 2018'de Marchionne hayata gözlerini yumdu. Ama FCA imparatorluğu dimdik ayaktaydı. Adam Agnelli ailesini bir asırdan uzun süredir olan şirketlerini büyük ve gayet karlı bir şekilde geri teslim etmişti. Ama FCA midesi genişlediği için dünyaya bakınca hala kendini küçük hissediyordu. Bir tarafta Toyota, Volkswagen, General Motors gibi devler vardı. FCA'in daha doğrusu Fiat'ın ise onlarla başa çıkabilmek için çok daha büyümesi gerekiyordu. Sektör kocaman bir okyanus gibiydi ve bu diğer şirketler oranın içinde dolaşan balinalar veya köpek balıkları gibiydi. FCA ise korkuyla yapabileceğimiz daha başka ne var? Daha da büyümeliyiz. En büyük biz olmalıyız diye etrafa bakmaya başlamıştı yine. Dünya hızla elektrikli araçlara, otonom sürüş teknolojilerine ve milyarlarca dolarlık Ar-Ge yatırımlarına doğru kaymıştı. Marchionne'nin o soğuk
hesaplamaları FCA'yı, daha doğrusu Fiat'ı kurtarmıştı. Ama bu yeni dünyada hayatta kalması için dediğim gibi çok daha büyük bir tekele dönüşmesi ve daha da soğuması gerekiyordu. 2021 yılı geldiğinde bir tarafta FCA yani Fiat Chrysler Automobiles, diğer tarafta ise içinde Peugeot, Citroen, Opel ve DS gibi markaları barındıran Fransız devi PSA grubu birleşme kararı aldı. Bu yeni grubun adı ise Latince'de yıldızlarla aydınlatmak anlamına gelen ama daha çok karanlığa doğru gömecek gibi olan Stellantis konuldu. Dışarıdan baktığında 50-51 birleşme gibi görünüyordu Stellantis. Bazı yerlerden PSA grup daha fazla söz sahibi almış gibi dursa da mesela yönetim kurulunda 6 üye PSA'in, 5 üye ise FCA'indi. O PSA'in ekstra bir oyu CEO koltuğundaki PSA'in eski CEO'su Carlos Tavares'ten geliyordu. Operasyonel yönetim PSA'ya aitti ama yönetim kurulu başkanlığı ise FCA'in başkanı olan John Elkanda'ydı. Bu arada şimdilerde toplamda 12 üye var. Neyse, işte dediğim gibi Stellantis'in başına Carlos Tavares'i geçirdiler. Marchionne'nin maliyet kısmı felsefesini bir adım daha öteye taşıyordu. Tavares'in bakış açısında hiç öyle duygularmış, mirasmış, V8 sesiymiş veya Viper'ın ABS'siz deliliğiymiş, araba sevdasıymış falan yoktu. Sadece sinerji diye bakıyordu olaya. Fabrikaları birleştireyim, platformları ortak yapayım, parçaları tüm arabalara dağıtayım, Amerika'yı baştan keşfetmeyeyim diye bakıp maliyetleri milyarlarca euro aşağıya çekeyim istiyordu. Umurunda olan tek şey buydu. Stellantis'in altındaki markaları bir düşünsenize. Fiat ve Chrysler tabii ki. Peşinden Dodge geliyor. Jeep var, Ram var, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Abarth, Peugeot, Citroen, DS, Opel, Vauxhall. Tavares bu 14 markanın hepsini Lego gibi düşünüp ortak platformlara ve ortak motorlara, ortak parçalara oturtmaya başladı. Hani hep diyoruz ya, eskiden silüetinden falan tanırdık arabayı. Artık logosundan anca tanıyabiliyoruz diye. Tüm o otomobil sektörü buna döndü artık zaten. Tüm o markaların yüzyıllık karakterleri, duruşları, stilleri falan hepsi Stellantis'in o maliyet kısmı politikalarının altında iyiden iyiye ruhunu kaybetti maalesef. Viper'ın neden öldüğünü hatırlıyor musunuz? Hükümetin perde hava yastığı şartları. O perde hava yastığı Viper'a sığmadığı için baştan tasarlamalara gerekiyordu. FCA'in de Stellantis'in de mantık aynıydı. Az satılan, yüksek Ar-Ge bütçesi isteyen tutku dolu projeler onların muhasebe hesaplamalarına uymuyordu. Ve fişleri acımadan çekildi tabii ki. Sadece Viper değil ki bu arada. Rally denilince akla ilk gelen markalardan olan Lancia gibi bir markayı bile yıllarca Ypsilon modeline mahkum ederek sanki bilinçli olarak çürütüp bitirdiler. Jeep'in durumunu hepimiz biliyoruz. Bize Grand Cherokee'leri falan veren o premium marka şimdilerde ne hallere geldi. Amerika'da en büyük eleştiri konularından biridir bu Jeep'in son durumları. Herkes aynı şeyden şikayet eder. O eski ağırlığı kayboldu gitti maalesef, Jeep gibi bir markanın bile. Veya ne bileyim Alfa Romeo'da kendini Stellantis'in elektrikli ve ortak platformlu geleceğinden korumaya çalışıyor canavriyle. Umarım bir şekilde başarırlar. Alfa'yı da kaybetmeyi hiç istemem çünkü. Bugün geldiğimiz noktada Stellantis dünyadaki en büyük ve karlı şirketlerden biri haline geldi. 2025 yılında Tavares CEO koltuğundan kovularak Agnelli ailesi yönetimi tekrardan ele geçirdi. Stellantis grubunun en büyük hissesi şu an %15,5 ile Agnelli ailesine ait. Belki de yaptıkları en iyi şeylerden biri de Ferrari'yi gruptan ayırıp ayrı bir şirket haline getirerek kendi ailelerinde tutmayı başardılar. Enzo'nun hayattaki tek oğlu olan Piero Ferrari'ye 2026 yılında yaptıkları yeni bir anlaşmayla büyük bir serbestlik verdiler. Kendilerinden daha fazlasını hatta. Agnelli ailesi hala şu an Juventus'un yaklaşık %60 hissesine sahip. Bir Ekonomist dergisinin %43 küsürlük bir hissesine, bu yılın Mart ayına kadar da İtalya'nın köklü gazeteleri olan La Stampa ve La Repubblica'da dahil olmak üzere başka bir sürü ulusal kanal ve radyoda tamamen onlara aitti. Bu yılın Mart ayında küçültme kararı verdiler medya sektöründeki varlıklarını. Iveco grupta bile en büyük hissedar onlardı ama onu da tamamen Tata'ya satma kararı verdiler. Torino'da 11 Temmuz 1899'da başlayan
İşte bu hikaye Giovanni Agnelli'nin imparatorluk hayallerini gerçekleştirerek günümüze kadar geldi. Ve işte dostlar, peki siz ne diyorsunuz bu işe? Sizce çok mu gömdüm Fiat ve Agnelli ailesini, ne diyorsunuz? Yoksa gayet doğru muydu? Giovanni Agnelli için Wikipedia sayfasına bakarsanız aslında hakkı yendiği, Mussolini'nin onu kullandığı falan yazıyor. Ama biraz tarihi metinlere veya belgelere gömüldüğünüzde daha farklı olduğunu görüyorsunuz. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum bu aile ve Fiat konusunda. Gelin yorumlara da sohbete oradan devam edelim. Buraya kadar izlediyseniz yüreğinize sağlık dostlar. Kanala abone olmanız, videoya bir beğeni koymanız ve güzel yorumlarınız inatla bu hikayeleri anlatmaya devam edebilmem için en büyük gücüm. Gerçekten desteğiniz için hepinize teker teker teşekkür ederim. Hepiniz cansınız. Teletart yaşamayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sonra görüşürüz.